Herkese merhaba, ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de umarım çok işinize yarayacak bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu göbek eritmenin yolları ve hemen uygulayabileceğiniz 9 bilimsel yöntem. Şimdi videonun konusuna geçmeden önce kimler göbek bölgesinden şikayetçi? Genelde şöyle yorumlar bana çok fazla geliyor. Hocam benim sadece göbeğim var. Evet, bazı insanlar gerçekten incecik bacaklara ve kocaman bir göbeğe sahip olabiliyorlar. O yüzden kimler göbekten rahatsız, hangi bölgelerden kilo alıyorsanız yorum olarak aşağı yazarsanız çok sevinirim. Genelde ben hep böyle göbek eriten tarifler veriyorum ama bunlar tamamen biraz daha böyle o bölgeden hızlı çözüm alıyoruz diye, ama eğer baseninizden de şikayetçiyseniz bu verdiğim tarifler, söylediğim yöntemlerin temelde yaptığı şey yağ yakma. Dolayısıyla da her bölgeden çare alacağınıza inanıyorum. O yüzden herkes bu videoları ve verdiğim tarifleri uygulayabilir. O zaman hemen 9 bilimsel yöntemi size anlatalım. Birincisiyle başlamak istiyorum. Birincisi, yüksek protein içeren ama düşük karbonhidrat içeren bir diyet planı takip etmek. Artık herkes biliyor, yağ yakmanın yolu kaliteli protein almaktan geçiyor. O yüzden günlük takip ettiğiniz beslenme diyetinin yüksek protein içermesi gerekiyor. Yüksek protein içerdiği zaman biliyoruz ki protein kaslarımızın çalışmasını sağlıyor. Kaslar daha hızlı çalıştığı zaman da metabolizma hızlanıyor ve yağ yakımı gerçekleşiyor. Bunun yanında yağ yakımını yine desteklemek için vücutta yağa dönüşecek başka besin almamak lazım. Burada da karbonhidratı düşük almak devreye giriyor. Eğer gerçekten pilav gibi, makarna gibi, börek gibi, bulgur dahi bunların içerisine, ekmek de bunların içerisine giriyor. Bu tür besinler sağlıklı ama fazla aldığınız zaman yağ yakımını, kilo vermenizi engelleyebiliyor. O yüzden bu tür besinlerin miktarını biraz da olsa düşürdüğümüz zaman hem yağ yakıyoruz, hem kilo veriyoruz, hem de metabolizmamız hızlanmış oluyor. İkinci yöntem. Basit şeker içeren ve işlenmiş karbonhidrat içeren bütün gıdalardan uzak durmak. Bunlardan kastettiğim nelerdir? Çay, şeker içeren tüm besinler, tatlı, kek, börek, abur cubur, paketli gıdalar, pirinç pilavı gibi, işte beyaz undan yapılan börekler gibi. Yani basit karbonhidrat içeren, basit şeker içeren tüm besinlerden uzak durmanızı istiyoruz. Peki neden uzak durmanızı istiyoruz? Karbonhidrat vücutta enerji olarak kullanılmadığı zaman, fazladan alındığı zaman direkt karın bölgesinde yağlanma yapıyor. Karın bölgesi de zaten birçok kişinin dediği gibi, hocam ben sadece göbekten versem yeterli olur dediği noktada işte bu besinleri kestiğiniz zaman hemen karın bölgenizin gerçekten gittiğini fark ediyorsunuz. Bir de bu saydığım besinlerin fazla yenildiği zaman göbekte yağ dönüşmesinin dışında içerdiği gluten dolayısıyla bağırsaklarda aynı zamanda ödem de tutuyor ve karnınızın yağdan bağımsız biraz da şişmesine neden oluyor. Dolayısıyla hem yağ dönüştü hem karnımı şişirdi, ortaya kocaman bir göbek çıktı. O yüzden bu tür besinleri biraz daha hayatımızdan kaldırıyoruz. Mümkünse hiç tüketmemeye çalışıyoruz. Üçüncü yöntemimize geçelim. Her zaman söylüyorum, beni izleyen takipçilerim bilir. Mutlaka günde 2 kase ev yoğurdu yiyoruz. Biliyoruz ki yoğurt yüksek kalsiyum içeriyor, yüksek protein değerine sahip. Dolayısıyla da kalsiyum içerdiği için ve protein içerdiği için yağ yakım metabolizmasını çalıştırıyor. Özellikle de bazı araştırmalarda içerdiği kalsiyum sayesinde lipaz enzimini aktive ettiği, bunun da yağ yakımını sağladığı için özellikle karın bölgesi yağlarından yaktığı birçok çalışmada görülüyor. O yüzden mutlaka günlük beslenmenize 2 kase ev yoğurdu ekleyelim. Hocam imkanım yok, ben dışarıdan yoğurt alıyorum derseniz ben hiçbir zaman light yoğurt önermiyorum. Mümkünse dışarıdan kaymaksız normal yoğurtları alabilirsiniz. Günlük beslenmenize 2 kase yoğurt eklemenizin hem yağ yakımını desteklemesi hem de gün içerisinde kan şekerinizi dengelediği için sizin daha az yemek yemenizi, daha az tatlı isteğini duymanızı sağlıyor. Dolayısıyla da tok hissediyorsunuz, canınız tatlı çekmiyor, iştahınız kapanıyor ve gereksiz besinler yemiyorsunuz. Bu şekilde de yağ yakımını, göbek bölgesinden yağ yakımını destekliyor. Dördüncü yöntem. Mutlaka gün içerisinde bol lifli gıdalar almaya çalışın. Bol lifli gıdadan kastım nedir? Hepimiz biliyoruz. Salata, sebze yemeği, bakliyatlar. Bunlar yüksek lif içeriğine sahiptir. Dolayısıyla biz bunları yediğimiz zaman vücudumuz bunları sindirmek için çalışır da çalışır.
Aynı zamanda lifli besinler mideden bağırsaklara biraz daha geç geçer. Dolayısıyla geç geçtiği için bağırsaklara midede daha uzun süre kalıp bizi daha uzun süreler tok tutar. Yani hem tok tutar hem bağırsaklarda sindirilmesi uğraşıldığı için vücudumuz daha fazla enerji harcar. Bu yolla da metabolizmamız hızlanır. Özellikle bunu yaşam tarzı yaptığınız zaman çok sıkı diyet yapmasanız bile karın bölgenizdeki zayıflamayı, yağ yakımını siz de fark edeceksiniz. O yüzden mutlaka günlük bir öğünümüzün sebze yemeğinden veya işte bir öğünümüzde sebze yemeği bulamıyorsak o öğünü salatayla yine takviye edebiliriz ya da bakliyat yiyebiliriz. Mutlaka günlük beslenmemizde olmasını istiyoruz. Geldik 5. yönteme. 5. yöntem mutlaka gün içerisinde tarçınlı su içelim. Günlük bizim her zaman dediğimiz 2 litre suyun 1 litre suyunu tarçınlı sudan karşılayalım. 1 litresini normal sudan karşılayalım. Hem günlük su içeriğimizi karşılamış olacağız. Su içen kişilerin metabolizmasının %5 daha fazla çalıştığına dair araştırmalar var. Dolayısıyla hem metabolizma fazla çalışacak hem de tarçınlı su içtiğimiz için kan şekerimiz dengelenecek ve gün içerisinde daha az acıkacağız. Bu da bizim daha az besin tüketmemize neden olacak. Dolayısıyla çok bir şey yemediğimiz için ve sağlıklı beslendiğimiz için de yağları yakmış olacağız. Özellikle de karın bölgesinden şikayetiniz varsa karın bölgesindeki değişimi hemen fark edeceksiniz. O yüzden mutlaka gün içerisinde 2 litre su içiyoruz. 1 litresini tarçınlı sudan kullanıyoruz. 1 litre sıcak suyun içerisine 1 çubuk tarçın bizim için yeterli olur. 6. yöntemimiz mutlaka yaptığınız diyeti sporla destekleyin. Spordan da özellikle ben her zaman diyorum ki öyle spor salonlarına yazılamıyoruz, vaktimiz olmuyor. Ne yapabiliriz? Birer saat yürüyüş yapabiliriz. Hem psikolojimize çok iyi gelir, hem metabolizmamızı hızlandırır ve yağ yakımını sağlar. Peki neden spor yapmak, kilo verirken yağ yakmak da önemli? Normalde spor yaptığınız zaman yürüyüş de buna dahil, vücudumuzdaki kan şekeri dengeleniyor. Kan şekeri dengelendikçe insülin seviyesi düşüyor. İnsülin biliyoruz ki vücutta yağ depolayan hormonlardan bir tanesi. İnsülin ne kadar fazla vücut hep her şeyi yağ depolamaya çalışıyor. Yani biz insülini azalttığımız zaman vücudumuz yağ depolayacağına artık diyetimize de dikkat ediyorsak yağ yakmaya başlıyor. O yüzden spor yapmak, vücudumuzdaki yağ yakımını desteklemek için çok önemli. Yürüyüşün de karın bölgesindeki yağları yaktığına dair birçok araştırma var. O yüzden mutlaka gün içerisinde spor yapmanızı öneriyoruz. Ama benim de ofiste birçok danışanım diyor ki hocam vaktim yok, çocuklarım var, işte çıkamıyorum, havalar soğuk vesaire. Şunu yapabiliriz. Gittiğiniz yere dolmuşla mı gidiyorsunuz, otobüsle mi gidiyorsunuz? 2 durak önce inin. Öğlen arası dışarıya çıkın, şöyle bir bulunduğunuz binanın etrafında bir 5-10 dakika yürümeye çalışın. En azından yürüyemiyorsak ayakta durmaya çalışalım. Ayakta durmak da bizim için bir fiziksel aktivite, o da bir enerji yaktırıyor. Veya işte inerken merdivenleri kullanalım. Genelde çıkarken ben merdiven kullanmanızı çok önermiyorum. Diz sağlığı için çok iyi değil ama bulunduğunuz kattan inerken merdivenlerden inin. O da bir fiziksel aktivite. Bu şekilde günlük yaşamınıza katmaya çalışırsanız en azından yaşam tarzınız olmaya başlar. 7. yöntem. 7. yöntem de bitki çaylarından yararlanmak. Bitki çaylarından en çok tüketmenizi istediğimiz yeşil çay var. Yeşil çay tüketilebilir, matcha çayı tüketilebilir, rezene olabilir, ıhlamur olabilir. Bunların hepsinin metabolizma hızlandırıcı, bağırsak hızlandırıcı etkisi var. Metabolizma hızlandığı zaman yağ yakımı da hızlanıyor. Dolayısıyla aynı zamanda bu bitki çaylarının tok tutma özelliği de sahip, bizi gereksiz kaloriden koruyor. Dolayısıyla karın bölgesindeki yağlara yine faydası olacaktır. Gün içerisinde 2-3 bardak bitki çayı tercih edebilirsiniz şekersiz olmak kaydıyla. 8. yöntemimiz. Paketli ve işlenmiş tüm gıdalardan uzak durmak ve bunu bir yaşam tarzı haline getirmek. Şimdi genelde biz diyoruz ki işte bu besin zararlı, bu besin kan şekerini bozuyor. Ama insanlar bunu bir şekilde duyuyor ve çok fazla da hayatına uygulamıyor, kulak arkası ediyor. Ama paketli gıdalar içerdiği katkı maddeleriyle beklediği rafta, yani bir besine bakıyorsunuz 2 sene rafta kalıyor. Düşünün siz o besini vücudunuza alıyorsunuz ve vücudunuzda ne tür etkiler yapıyor. O yüzden paketli, işlenmiş gıdalardan da uzak durmanızı öneriyoruz. Genelde paketli olmayan, işlenmemiş gıdaların vücuda çok bir zararı yok. Ne gibi? Meyve alırsınız yersiniz, sebze alır pişirir yersiniz. Bunlar olabildiğince doğal besinler ve sizin vücudunuza hem zarar vermez hem de doğal olduğu için
Vücudumuz bunları kolaylıkla kullanır ve bu besinler çok da aşırı tüketmiyorsak yağa dönüşmez. O yüzden olabildiğince marketlerde bulunan çok fazla vücudumuzun ihtiyacı olmayan, gereksiz olan besinlerden uzak durmanızı istiyoruz. Zaten bizim kilo almamıza neden olan, karın bölgesinin yağlanmasına neden olan şeyler aslında hiç ihtiyacımız olmayan ama bizim hani evde dursun yerim, İşte paketi güzel geldi. Genelde de bu paketleri süslüyorlar zaten. Ya da bunu da ben pişiririm mantığıyla, işte beslenmeme, günüme, yemeklerime çeşit katarım mantığıyla aldığımız paketli gıdaları evimize almazsak olmadığı zaman da yemeyiz. Dolayısıyla da vücudumuzda herhangi bir yağlanmaya sebep olmaz. Şimdi 9. maddeye geçmeden önce şöyle bir olayımdan bahsetmek istiyorum. Normalde marketlere gidiyorum, bakıyorum herkes böyle market arabasını doldurmuş, onlar var, işte bir sürü kavanozlar, paketli ürünler, gıdalar. Ben kendi market arabama bakıyorum, hiçbir şey yok. Yoğurt var, evde mayalamamışsam, peynir var, işte yumurta var, sebze var, meyve var. O da çok bir şey doldurmuyor zaten. Yani kocaman arabayı alıyorsunuz, dibinde kalıyor şöyle. Bir milletinkine bakıyorum, böyle taşmış, işte cipsler, onlar bunlar, her şeyler var. Konserve ürünler var. Kendimi kötü hissediyorum. Diyorum ki bugün markete girdiğimde bu arabayı gene dolduracağım. Gene gidiyorum, bütün etiketlerini okuyorum, her şeye bakıyorum. Bunun içinde bu var, şunda şu var derken bütün ürünler eleniyor gidiyor. Ben yine marketten yumurtamla, peynirimle çıkıyorum. Çok fazla beslenmeme o anlamda bir şey de katamıyorum o market ürünlerinden. O yüzden benim hayatımda böyle bir ilginçlik var ve hani kendimi kötü hissediyorum ama aslında çok iyi bir şey. Bakalım sizinki nasıl? Siz böyle markete girdiğinizde koca market arabasını dolduran, her şey alan, sağlıklı, sağlıksız çok ayırt etmeyen kişilerden misiniz? Öyleyse eğer aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Geldik 9. bilimsel yönteme. Bu bütün diyetisyenlerin söylediği, işte sağlıklı yaşayan kişilerin söylediği, öğrendiğimiz şeyleri, sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmek. Genelde hep diyoruz ya, ben ekmeği kestim. Evet, ekmeği kesiyorsun, çok güzel bir şey ama bunu ömür boyu yapabilecek misin? Yani önemli olan öğrendiğin şeyleri hayatına dahil etmek. Genelde diyetisyene gidiyoruz, birçok şey öğreniyoruz. Kilo da veriyoruz, 20-30 kilo veriyoruz ama sonrasında öğrendiğimiz hiçbir şey yokmuş gibi hayatımıza, eski beslenmemize geri dönüyoruz. Tatlılar yiyoruz, abur cuburlar yiyoruz, paketli ürünlere geri dönüyoruz gibi. Önemli olan bu öğrendiğiniz işte sebze yemek, sağlıklı et yemek, yoğurt yemek, yumurta, peynir yemek gibi beslenmeyi hayatınızın %80'inde uygulamak. %20'lik kısmında kaçamak yapabilirsiniz. Ona karışmıyoruz. Yani buna ne diyebiliriz? Haftanın 1-2 günü istediğiniz yiyin ama haftanın 5 günü sağlıklı beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirin. Hayatınıza hareket ekleyin, spor ekleyin. Böyle olduğu zaman bir daha kiloyla, göbek bölgesinde veya herhangi bir bölgede yağlanmayla zaten karşılaşmıyorsunuz. O yüzden ne diyoruz? Öğrendiğimiz her şeyi hayatımıza uyguluyoruz ve yaşam tarzı haline getiriyoruz. 9 bilimsel yöntemden size bahsettim. Bunları hayatınıza uygulayabilirsiniz. Ama yine de yorumlarda şunu görüyorum. Hocam bana yardımcı olur musunuz? Beni takip eder misiniz diye. Eğer böyle bir isteğiniz varsa uzman olarak benden yardım alabilirsiniz. İstanbul'daysanız benim ofisim 4. Levent metro çıkışındadır. Aşağıya telefon bilgilerini yazacağım. Oradan bilgi alabilirsiniz. Eğer İstanbul dışındaysanız veya işte yurt dışında da olabilirsiniz. ceptediyetisyen.com'dan girip oradaki online diyet paketlerini inceleyebilir, diyet talep edebilirsiniz. Veya Google Play Store'dan, App Store'dan telefonunuza Cepte Diyetisyen uygulamasını indirip oradan da kayıt olabilirsiniz. Sizden ricam, lütfen oradaki işte kabızlık sorunum var, işte tahlillerimde şu sıkıntılar var gibi, yediğim yemediğim besinler gibi bölümü detaylı olarak doldurursanız ben onlara göre listenizi size özel hazırlıyorum. Onları dolduruyorsunuz ama ben yine size mesaj atmadan, sizin günlük yaşam tarzınızı öğrenmeden diyetinizi oluşturmuyorum. Yani listenizi talep ettiğiniz zaman mutlaka mesaj kısmını, bildirim kısmını kontrol edin. Benden size bir mesaj gelecek. Oradan sizinle konuşacağız. Ona göre de ben sizi takip edeceğim. Buna dikkat ederseniz çok çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz eğer de şimdiden çok teşekkür ederim. Aşağıda da bir paylaş butonu olacaktı. Oradan da paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.